Kanalımdan hepinize yeniden selamlar, sevgiler. Bugün yapımı bu kadar kolay mıydı diyeceğiniz, görüntüsüyle ve lezzetiyle şahane bir kurabiye tarifim olacak. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel kurabiyeyi nasıl yapmışım hemen tarif detaylarına geçelim. Yoğurma kabına 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, çay bardağım 100 ml arkadaşlar, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağından biraz eksik mısır nişastası veya buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 paket vanilyayı ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü de yine 200 mililitrelik klasik su bardaklarından kullanıyorum. Evet, malzemelerin tamamını şöyle elimizle karıştırmaya başlayalım. Yapmış olduğumuz kurabiyenin görüntüsü kadar tadı, lezzeti, dokusu da gerçekten şahane arkadaşlar. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kıvamı var. Evet, hamurumuza yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya başlayabiliriz. Ununu yavaş yavaş ve kontrollü eklemekte fayda var. Sert bir hamur değil, yumuşakça bir hamur elde edelim. Bu tarifte 2,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Yine kullanmış olduğunuz unun kalitesi, yumurtanın büyüklüğü vesaire gibi nedenlerden dolayı un miktarı değişiklik gösterebilir. Önemli olan hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Bu arada arkadaşlar kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, hamurum daha tam kıvamını almamışken, biraz cıvıkken ikiye bölüyorum. Beyaz olan hamuruma 2 yemek kaşığı kadar daha un ekleyip tekrar yoğuruyorum. Ve tam kıvamını ayarlıyorum bu şekilde un ekleyerek. Evet, beyaz hamurumuz neredeyse hazır durumda. Diğer hamurumuza da 2 dolu tatlı kaşığı kakao ilave ettim. Yine aynı şekilde onu da yoğurarak kurabiye hamurumu hazır hale getireceğim. Herkesin evinde kolaylıkla bulunabilen malzemelerle hazırlanan şahane bir kurabiye tarifi oluyor arkadaşlar. Bu kurabiyeyi sizler de gönül rahatlığıyla deneyerek misafirlerinize, ailenize ikram edebilirsiniz. Ayrıca bu kurabiye buzluk için de uygun bir kurabiyedir. Bolca yaparak derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Dilediğinizde çıkartıp tazecik tüketebilirsiniz. Evet, şimdi şekil verme aşamasına geçiyoruz. Gerçekten yapımı çok kolay. Beyaz hamurumdan cevizden biraz daha büyük parçalar alarak bu şekilde tezgah üzerinde 15 santim kadar uzatarak rulolar haline getiriyorum. Beyaz hamurdan yaklaşık 6-7 adet bu şekilde rulolar elde edeceğiz. Yine aynı şekilde kakaolu hamura da aynı şekil vererek rulolar haline getirelim. Şekil vermesi de gayet kolay bir hamur arkadaşlar. Sizi yaparken uğraştırmayacak, yormayacak bir yapısı var hamurumuzun. Evet, kakaolu hamuru da aynı şekilde hazırlıyoruz. Bu kısımları 2 kat hızlı izleyebilirsiniz. Ben tüm detaylarını göstermek amacıyla birkaç tane de kakaolu hamuru aynı şekli verdiğimi gösteriyorum. Hamurlarımızın tamamı hazır durumda. Yaklaşık 12-13 adet bu şekilde rulolar elde ettik. Şimdi bir beyaz hamur, bir kakaolu hamur olmak üzere rulolarımızı bu şekilde üst üste yerleştirelim ve hafifçe üzerlerine bastıralım. Yaparken tam üst üste olacak şekilde değil de videodaki gibi bu şekilde eğri, dalgalı şekilde yerleştirelim hamurlarımızı. Ben bu tarz kurabiyeleri her zaman bol bol yaparak derin dondurucuma mutlaka kaldırıyorum. Acil bir misafir geldiğinde tazecik buzluktan çıkartarak çayın yanında ikram ediyorum. Sizlere de bu tarifi derin dondurucunuz için öneririm. Kurabiye hamurlarımı üst üste dizdikten sonra elimle şöyle bir düzelterek kare bir form veriyorum kurabiye hamuruna. Uzunca bir dikdörtgen olacak arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi kurabiye hamurumuz şekillendi. Şimdi bu hamuru streç filme sararak en az yarım saat buzdolabında bekletelim. Veya 15-20 dakika derin dondurucuda dinlendirirseniz de çok daha çabuk şekil verme aşamasına geçebilirsiniz. Buzdolabında sertleşecek, dilimlerken dağılmalar, bozulmalar olmayacaktır.
Bu tarifimin diğer tariflere göre yapımı biraz daha uzun gelebilir arkadaşlar ama size tüm detaylarını göstermek için videoyu biraz uzun tuttum. Sizlerin de gördüğü üzere yapımı gayet pratik. Görüntüsü de bir o kadar güzel bir kurabiye tarifi. Evet, süre sonunda görmüş olduğunuz gibi kurabiyemiz sertleşmiş. Artık bıçakla dikkatlice dilimleyebiliriz. Ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde kurabiyelerimizi bu kalınlıkta dilimleyelim. Ortaya çıkan şekle bakar mısınız? Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu kurabiye tarifini yapıp deneyin. Bu ölçülerle yaklaşık 18-20 adet kurabiye elde edebilirsiniz. Evet, kurabiyelerimizi tamamen dilimledikten sonra üzerlerine bir bıçak yardımıyla hafifçe çizikler atıyorum. Bu şekilde kurabiyemizin üst kısmı daha dokulu, güzel bir hale geliyor. Şöyle sizler için bir kez daha nasıl yaptığımı göstererek artık kurabiyelerimi tepsiye koyup pişmeleri için fırına göndereceğim. İçerisinde kabartma tozu kullanmadığımız için kurabiyelerimiz çok fazla kabarıp yayılmayacaklar ama yine de hafif aralıklı dizmekte fayda var. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika çok da kızarmadan beyaz kalacak şekilde pişirelim. Ve kurabiyelerimiz piştiler. Gerçekten görüntüsü muazzam. Lezzetine de güvenebilirsiniz. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye tarifi. Birazdan sizlere dokusunu, kıvamını da göstererek bu videomun sonuna geliyorum. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım sizler de bu güzel kurabiye tarifimi dener ve beğenirsiniz. Kanalımda birbirinden değişik kurabiye tarifleri bulabilirsiniz. Kanalıma da bir göz atmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde görüşebilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.